Hiç aynaya uzun süre baktığınızda, yansımanın size bir şey anlatmak istediğini hissettiniz mi? Ya o yansıma, sadece siz olmasaydınız? Sovyet bilim insanı Nikolay Kozrev, aynaların yalnızca görüntüyü değil, zamanı da yansıtabileceğine inanıyordu. Ona göre zaman, akan bir soyut kavram değildi. Enerji gibi hissedilebilen, yönlendirilebilen bir güçtü. Ve bu fikir, insanlık tarihinin en gizemli deneylerinden birine dönüştü. Kozrev aynaları. Kozrev, yıldızların davranışlarını incelerken tuhaf bir şey fark etti. Bazı yıldızların parlaklığı, onlardan gelen ışığın ulaşma süresiyle uyuşmuyordu. Sanki yıldız gelecekteki halini bile yansıtıyordu. Bu düşünce onu derin bir soruya götürdü. Ya zaman sadece geçmiyor da bizim içimizden akıyorsa? Bu fikri test etmek için kendi teorisini kanıtlayacak bir deney tasarladı. Kozrev makinesini tasarladı. Doğada görebileceğimiz Fibonacci oranlarına sahip spiral şekillerden ilham alan Kozrev, dikey yapıda alüminyum içbüke ayna spiralini ortaya çıkardı. Pozarev'in teorisine göre zaman enerjisi bu spiralin merkezine doğru bir girdap oluşturuyor ve deneyin amacı zamanın çeşitli anlarını aynı anda görmekti. Artık büyük deney için her şey hazırdı. Ama 1983 yılının Şubat ayında Kozrev ansızın hastalandı ve birkaç gün içinde hayata gözlerini yumdu. Otopsi raporunda ölüm nedeni bilinmiyor olarak yazıldı. Dünyanın bir dehası şüpheli bir şekilde kayboldu. Fakat Kozrev'in ölümü bu olayın sonu değildi. Tam tersine yeni bir başlangıcın kapısını araladı. Çünkü Kozrev'in teorilerini ciddiye alan iki grup vardı: KGB ve CIA. Ve işte tam da burada Kozrev aynalarının gizemine adım atıyoruz. 1983'ün buz gibi bir sabahında Dixon kasabası sessizdi. Fakat bir laboratuvarın kapısı aralandığında sessizlik bozuldu. O kapının ardında yalnızca bir deney değil, zamanın kendisi uyanıyordu. Kozrev'in teorisi artık kağıt üzerinde değil, gerçek dünyada test ediliyordu. Ve deneklerin anlattıkları bu deneyin sıradan olmadığını kanıtlıyordu. Üçümüz çalışmak için psikolojik araştırma odasına geldik. Odaya daha girer girmez ortamdaki duygusal gerilimi hissedebiliyordunuz. Bir daire içinde 3 noktanın olduğu bir resim bulduk. Aramızdan birisi bunu Kozrev aynaların içine koymamızı söyledi. Fakat bunun bu kadar zor olacağını tahmin bile edemezdik. Aynaların yanında duramıyorduk bile. Yaşadığımız korku hissi tarif bile edilemezdi. Sanki o dehşet duygusu içimizdeki bir his değil, karşımızda duran bir varlık gibiydi. Uzansam ona dokunabileceğimi bile hissettim. Hiçbirimiz daha önce böylesine ezici bir his yaşamamıştık. Aynalara yaklaşmaya çok korkuyorum. İş arkadaşlarımdan birisi barış sembolünü aynalara koymaya karar verdi. Elini uzattığı an çocuklar gibi titrediğini fark ettim. Ben de göğsümün korkuyla sıkıştığını hissediyorum. Sanki buz gibi bir suya atlamak gibi. Korku hissi içimde o kadar büyüdü ki odadan koşarak kaçmak zorunda kaldım. Odaya tekrar girdiğimde ise sanki başıma bir darbe almışım gibi yere yığıldım. Psikolojik baskının sebebinin Kozrev aynaları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlara ne kadar yaklaşırsak korku ve dehşet hissi o kadar artıyor. Kendimi dengesiz ve sarhoş gibi hissediyorum. Yaklaştıkça ellerim titriyor ve başım dönüyor. Aynalardan uzaklaştığımda kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Saat 11. İkinci denememde de aynalara çok yaklaşamadım. Korku hissi akıl alır gibi değil. Saat 11:50. Kendimi toparladıktan sonra barış sembolü olan kağıdı merkeze koymayı denedim. Ellerimin titremesini durduramıyorum. Alanın içinde siyah bulutlar gördüm. Sanki bütün aynalar bu bulutlar ile kaplıydı. Saat 1. Bütün odayı garip bir madde doldurmuş gibi. Kozrev spiralinden gelen korku o kadar güçlü ki aynalarla aramıza bir haç koymak durumunda kaldık. Bu bize biraz da olsa rahatlama hissi verdi. Ama saat 2'de korku ve dehşet hissi o kadar yoğun bir hal aldı ki odadan çıkmak zorunda kaldık. İş arkadaşım sigarasını almak için odaya geri döndü. Tam o anda aynalardan bir anda mor bir flash ışığı şeklinde bir parlama geldi. Sanki bir ağacın kökleri gibi gözüküyordu. Oradan kaçarak uzaklaştık. Sanki tam arkamda kara bir bulut beni takip ediyor gibiydi. Gece hiç uyuyamadım. Sabah ise baş ağrısıyla uyandım. Dixon kasabası deneyleri sadece bir bilimsel araştırma değil, insanlığın bilincine açılan bir pencereydi. Ve Kozrev'in teorisi bize şu soruyu sorduruyor: zaman gerçekten akıyor mu? Yoksa biz zamanı kendi bilincimizle yaratıyor muyuz? Kozrev'e göre zaman, akan bir nehir değil, enerji biçiminde var olan, yönlendirilebilen bir güçtür. Ve aynalar, özellikle içbüke spiral aynalar,
Bu enerjiyi biçimlendirerek zamanı dokunulabilir kılar. Bilinç ise bu denklemin merkezinde yer alır. Biz yalnızca zamanın izleyicileri değiliz, aynı zamanda onun yaratıcılarıyız. Kozrev aynaları, bilincin zaman üzerindeki gücünü deneyimlemek için bir araçtır. KGB ve CIA'nin ilgisi boşa değildi. Çünkü bu deney yalnızca bilimsel değil, stratejik bir keşifti. Zamanın kontrolü, enerji ve bilinç birleşiminde yeni bir gerçekliğin anahtarıydı. Ve belki de Kozrev'in kaybı bir son değil, bir başlangıçtır. Çünkü gerçek aynada gizlidir ve aynalar bize yalnızca kendimizi değil, zamanın sonsuz yüzünü gösterir. Takipte kalın, mutlu kalın